Eski sevgilim bana bir kitap hediye etmişti. Sherlock Holmes'un bir kitabıydı ve arasına da kitap okumamı teşvik etmek için küçük küçük notlar yerleştirmişti. Böyle 50 sayfada 40 sayfada bir sevgi kelimeleri ya da küçük notlar. Daha önce kitap okuma alışkanlığım olmadığı için bunu küçük yararlı bir çözüm olarak bulmuştu ve ilk başta baktığımda da çok mantıklıydı. İlk bir 30-40 sayfasını büyük bir motivasyonla okudum. O küçük kağıtları görmek çünkü iyi hissettiriyordu. Ama kitap okumaya o kadar alışık değildim ki bu küçük motivasyonlar bile bana yeterli olmadı ve en sonunda artık o kadar çok sıkıldım ki aldım kitabı, açtım. Tüm notlarını tek tek çıkardım, okudum, dedim ne kadar tatlı ve geri yerlerine koyup kitabı geri verdim. Bildiğiniz yani. Eskiden sevdiğim insan bana bir hediye getirmiş ve o hediyeyi okuyamayacağım için geri verdim. Bende kalmasın, onda kalsın. Bende boşuna harcanır diye. Bunun ne kadar üzücü bir şey olduğunun farkında mısın? Hayatımın ilk 19 yılı. Okuduğum kitap sayısı 20'yi bile geçmez ve okuduklarımın da pek bir değeri yok. Çocuk kitapları falan. Hayatımın ilk 20 yılı. Ve artık okuduğum kitap sayısı 120'den fazla. Bu videoda nasıl sıfırdan 100'e bir anda kitap okuma alışkanlığı kazandığımı ve senin de nasıl kazanabileceğini anlatacağım. 12. sınıfta istediğim başarıyı elde edemediğim için bir yıl mezuna kaldım. Ve mezuna kaldığım sene de aynı zamanda dershaneye gidiyordum. Bu dershanenin felsefe dersleri vardı. Online bir şekilde yapılıyordu. Online bir şekilde katıldım. Kameram açık değil. Öğrencilerin zaten genelde kamerası açık olmaz. Hocamızın açıktı sadece. O felsefe dersinin arasında bir yerde hocayla bir arkadaşım ve dershanede rekabet içinde olduğum bir arkadaşım Platon'un Devlet kitabı hakkında tartışmaya başladılar. Bazı fikirler sundu arkadaşım. Hoca farklı bir şeyler söyledi vesaire. Ve benim kitap hakkında bildiğim tek şey ideal devleti anlattığı ve diyaloglardan oluştu. Ya, kitabı zaten duymuşum. Kitap çok ünlü ama okumamışım. Ve o an o kadar kötü hissettim ki. Çünkü ben de bir fikir sunabilmek isterdim. Orada bir tartışma var sonuçta. Ve az çok rekabet içinde olduğum birisi. Farklı bir konuda rekabet ediyor olsan da, netler konusunda rekabet ediyor olsan da içten içe sen de bir şeyler söylemek istiyorsun o konu hakkında. Kendimi onu gerçekten yetersiz hissettim ve bir söz verdim. Yaz başladığı anda kitap okumaya başlayacaktım. Bu güzel bir motivasyon ama daha önümde 4-5 ay zaman vardı. Yani 4-5 ay kadar daha bu sözü tutmam gerekiyordu. Sınava girdim, sınavdan çıktım, artık yaz tatilindeydik. Yaklaşık 2 hafta bu durumu erteledim. Kitap okuyacağım ama işte birazcık yatayım vesaire dedim. Çok da uzun süreler boyunca çalışmıştım. O yüzden kendime açıkçası biraz da zaman tanıdım. Küçüklüğümden beri kendim ben görsel öğrenen birisiyim. Kitap okumam, kitaplar sıkıcıdır, benlik değil. Kitap okuyacağıma video izlerim, aynı şey gibi yalanlarla kandırıyordum. Çünkü kitapların içerisinde ne olduğunu bilmiyorum. Tek okuduğum şey romanlar. Ki roman izleyeceğime dizi izlerim, ne farkı var? Yani birazcık okuma yaparsın zar surt diyor insanlar ama altyazılı izliyorum zaten, ne fark eder? Hem de İngilizcemi geliştiriyor. Kitap okuyacağıma dizi izlerim, daha mantıklı değil mi? Değil. Ben sadece 2 haftalık bir ara verdim ve o 2 haftanın sonunda artık bir miktar kitap satın aldım. Zaten daha önce kitap fuarına da gitmiştim. Oradan kalan küçük kitaplarım da vardı. Onları oturdum okumaya başladım. Bir günde 3 kitap okumuştum ilk gün. Okuduğum kitaplar da öyle çok büyük kitaplar değildi. Hatta bu da ilk maddemizi oluşturuyor zaten. Başladığında kısa kitaplarla başla. Sana şöyle göstereyim ilk okuduğum romanları. Şimdi. Diyebilirsin ki olasılıksız çok mu kısa ya da 1984 çok mu kısa? Değil. Ya da Fahrenheit 451'de başlangıç için orta seviye denebilir. Ama bu kitaplar çok güzel. Özellikle olasılıksızı çok öneririm. Altta zaten birkaç tane küçük kitap görüyorsun. Ama gerçekten kısa kitap istediğin zaman özellikle Stefan Zweig her neyse kitapları inanılmaz iyiydi. Çünkü kitaplar çok kısa. 70-80 sayfadan oluşuyor, bazıları 60 sayfa ve kitabı okumaya başladığınız zaman olay örgüsü çok hızlı gelişiyor. Öyle oturayım da karakter nefes almış tüm odayı betimleyeyim, karakterin her durumunu betimleyeyim yok. Oturuyorsun, tamam, 1-2 betimleme var, okuyorsun ama hızlı olaylar gelişiyor. Bir oturduğunda bir anda kitap bitebiliyor. Gece yatmak için kitabı elime aldığım zaman kitap bitene kadar uyuyamıyordum. Çünkü kitap gerçekten kısa. 100 sayfa. Bu kitap o kadar hızlı gelişiyordu ki bir yerden sonra çok merak ediyordu insan. O yüzden İlk başta kitap okumaya yeni başlıyorsan kısa kitaplarla başlamak çok elzem. Ben bir günde bundan 3 tane okuyordum. Çok mu? Değil. 250-300 sayfa yapıyor. Yeni başlayan birisine göre çok bu arada ama eğer böyle kısa kitapları okursan ne dediğimi anlayacaksın. Gerçekten çok hızlı geliştiği için her şey seni bir anda yakalıyor. Diğer o uzun kitaplar gibi bir anda Suç ve Ceza okumaya başlamıyorsun. Ya da bir anda Türk edebiyatından yarısını anlamadığın eski Türkçe kelimelerle okumanı yapmıyorsun ve gerçekten çok daha kolaylaştırıyor işini. O yüzden ilk tavsiyem benim kısa kitaplarla başlaman. Hatta özellikle Dönüşüm'ü tavsiye ediyorum. Zaten çok bilinen bir kitap Franz Kafka'nın. Bu kitabı okumadıysan kesinlikle oku. Yeni başladığın başlamanın umurunda değil. Bu kitabı oku. Gerçekten güzel bir kitap. Ama yeni başladığım zaman benim çok hoşuma gitmişti ve kitaplara biraz daha 4 kolla sarılmamı sağlamıştı diyebilirim. Çok dramatize ettim ama olsun. Şimdi sana demiştim ya, ben yaza girince bir anda kitap okumaya başlayacağım vesaire ve bunun sebebi de daha önce kendi hissettiğim bir eksiklikti. Şimdi senin böyle bir kötü bir anıya ihtiyacın yok. Bir anda ulan kendimi bilgisiz hissediyorum, kitap okumam lazım, cahil kaldım falan demene gerek yok.
Bu kadar kötü bir duruma düşmeni istemiyorum çünkü. O an gerçekten kötü hissetmiştim ve sınava da hazırlandığım için kitap okuyamamıştım. Bunun acısını açıkçası 4-5 ay boyunca çektim. Sürekli canım acıyordu. Hayır, ama ne zaman kitaplarla alakalı bir konu açılsa üzülüyordum çünkü okuyamıyorum. Çünkü ders çalışmam lazım. O yüzden sana tavsiyem şu. Benim gibi bu sınırına dayanmayı bekleme ve kitap okumaya başla. En azından dediğim gibi küçük kitaplarla başla. Ölmezsin. 1-2 tane al. Zaten çok ucuzlar. 15-20 lira. İnternetten bak. Kitap Yurdu çok ucuz. Sponsorlu değil bu arada video. Ama çok ucuz. Gerçekten çok ucuz kitapları. Ve senden şunu istiyorum. Kendine bir hedef belirle. Yani ben aldım işte Franz Kafka'nın Dönüşümünü, bunu okuyacağım deyip kenara koyma. Bunu al ve de ki ben bunu bu hafta içinde bitireceğim. Ya da artık hedefin neyse 70 sayfa 80 sayfa diyelim kitap. Bunu 2 günde bitireceğim de ya da tek oturuşta. Belki sen de dersin benim de içimde çok büyük bir okuma isteği var. Alırsın 2-3 tane kitap tek oturuşta okursun ama gerçekten kendine bir hedef koy. Ve bunu mümkünse bir yere yaz. Duvar kağıdına bile olabilir. Ben bir şey yapmak istediğim zaman, aklımda tutmam gerektiğinde bir planım varken, görevim varken ya da hedef belirlediğim zaman böyle alıyordum o duvar kağıdını, bildiğin telefonda editleme tuşu oluyor yani. Yazı yazıyorsun falan. Çok dandikçe yazılıyor ama. Alıyordum oradan yazıyordum böyle. Uygulamaların tam arasına gelecek şekilde koyuyordum o yazıyı. Ki her zaman telefonu açtığımda kilit ekranında da ana sayfada da o yazıyı görebileyim. Böylelikle onu her gördüğümde, atıyorum elime telefonumu almışım rastgele bir şekilde. Diyorum okey, kitap okumam gerekiyordu, bırakıyorum. Kitabı alıp tekrar okumaya başlıyorum. Bu gerçekten benim çok işime yaradı. Bir hedef belirlemek onu alırız okuruz ya dan öteye taşıyor. Yani sen o kitabı aldın diyelim yazın başına ya da kışın başına ya da şimdi aldın. Okul başlayacak. Hani bunu okul başlayana kadar okuruz deme. Kendine kısa bir tarih ver. Çünkü biliyorsun erteleyeceksin. İnsanların çoğu böyledir. %99'u belki. Bir ay boyunca bir zaman versen son 3 günde 2 günde yapar o işi. Sınava son gün çalışıyormuşsun gibi düşün. O yüzden bir kitabı al. De ki ben bunu alacağım, yarın okuyacağım. Güzel. Yarın oku ama. Sonra de ki okey ben biraz daha kitap araştırayım. Şunları alayım, bunları okuyayım, şunları alayım, bunları okuyayım. Zaten bir yerden sonra kitap okumaya alıştıkça, romanlar dışına çıktığında özellikle artık böyle kurgunun olmadığı kitaplar okuduğun zaman, bilimsel kitaplar olur, felsefi, tarihi hiç fark etmez. Kendin işini bulmaya başlıyorsun. Biraz daha o alanda yüzeysel kitaplarla başlayıp özellikle evrimsel psikolojiyi araştırmaya başlamamı sağlayan Yanılgı'nın icadı. İnanılmaz bir kitap, okumadıysan oku. Ama daha sonradan biraz daha derinlere inmeye başlamıştım mesela. Bundan sonra Sapiens okudum. Sapiens'ten sonra Tüfek, Mikrop ve Çelik okumuştum ve böyle yavaş yavaş gitti bu. Gitgide derinlere iniyorsun. Gitgide istediğin şeyi az çok öğrenmeye başlıyorsun. Okuyup hiç sevmediğim şeyler de oldu. Mesela tarih kitapları okumak beni çok açmıyor. En azından şimdilik. Belki bundan 3 ay sonra, 3 yıl sonra fikrim değişir. Sadece tarih okuyor olurum ama kitapları böyle inceledikçe ne kadar çok kitap okursan o kadar çok zevk aldığın şeyleri bulmaya başlıyorsun, öyle söyleyeyim. Ve bu ister istemez seni daha da çok bağlıyor, daha da çok bağlıyor. O yüzden ilk başta okuduğum bu küçük kısa kitaplar seni bekle, ayağını bir ısındırsın. Kitap okumaya alış. Ondan sonrası çok rahat geliyor zaten. Benim birçok kez, hatta bundan belki 2 ay önce bile kitap okuma alışkanlığını koymuşum. Belki 70-80 tane kitap okumuşum. Onun yanında bile, ondan sonra bile okuma alışkanlığımı kurtaran şöyle bir olay var. Ben kitapları çoğu zaman yarıda bırakırım. Ya romanları belki yarıda bırakamayabilirsin. O birazcık hikayeyi unutursun yani. En azından böyle 1-2 ay alsan kitabı yarıda bırakıp koysan evet sıkılırsın ama özellikle ben bilimsel bir kitap okuduğumda ya da felsefi ya da tarihi bir kitap okuduğum zaman arasına ayrıca koyuyordum. O an sıkıldım mı? Kitap okuma alışkanlığımın bitmesinden iyidir. Alıyordum kitabı, koyuyordum kitaplığa. Başka bir kitap alıp onu okumaya başlıyordum. Ondan da mı sıkıldım? Onu koydum, başka kitap aldım. Okuyorum. Evde böyle ayraç kalmadı. Ama en azından şu oluyordu. Benim kitap okuma alışkanlığım bitmedi. Sürekli elimde bir kitaplar var. Sürekli bir şeyler okuyordum. Ve sonuçta ben o kitabı daha önce sevip almışım. O kitaplığa girip bıraktığım kitabı. Ve o yüzden daha sonradan tekrardan canım benim bir şekilde onu çekiyordu. O yüzden o yarım kalan kitabı tekrar alıp bir şekilde dönüp onu illaki bitirdim. Şu anda hala yarım kalan kitaplarım var ve bir gün onları alıp bitireceğim, biliyorum. Çünkü zaten zamanında sevmişim. Tekrardan bir canın çekecek böyle. Diyeceksin ki ulan ben uyuyorum da tam da düzgün uyuyamıyorum. Ne eksik vardı? Şu kitabı bir daha bir okuyayım ya da yarıda kalmışım. Bir tamamlayayım. Mesela. O yüzden kitapları yarıda bırakmaktan korkma. Aldın işte böyle sonuna kadar sıkılıyorum, ölüyorum, öleceğim ama yine de sonuna kadar okumam lazım gibi bir tribe girme. Çünkü sonuçta bunlar kitap. Okumak için. Alıp da böyle sonuna kadar bitireyim değil. Ya da işte ben bu kitabı bitireyim, haftada bir kitaplık görevim de olsun değil. Al kitabı oku. Keyif için oku, öğrenmek için oku. Hedef belirle ama amacın sadece hedefini doldurmak olmasın. O yüzden kitapları yarıda bırakmaktan da çekinme. Kitapları yarıda bırakabilirsin. Benim böyle bıraktığım bir sürü kitap var ama tekrardan döneceğimi de biliyorum. Sen de dönersin, güven bana. Mekan ve saat düzeni oluşturmak ilk başlarda gerçekten çok işe yaradı. Zaten alışkanlık oluştuktan sonra istediğin her yerde okuyabilirsin kitabı ama benim bir tane böyle ofis koltuğu, oyuncu koltuğu tarzı bir tane koltuğum var, gayet rahat. O koltuğu alıyordum. Aynı bu durduğum şekilde ama ters döndüğümü düşün. Ayaklarımı yatağa uzatıyordum ve o kadar rahat oluyordu ki. Birazcık şöyle geriye yaslanıp kitabımı okumaya başlıyordum. Arada sırada kahve yaptığım zaman burada oturuyorum aynı bu şekilde. Masaya kahvemi koyuyorum. Kitabımı koyuyorum, kalemimi koyuyorum not alacaksam vesaire. Ve gerçekten inanılmaz keyifli oluyordu. Özellikle sıcak bir yaz günüyse klimayı falan açıyorum böyle. Daha da ortam güzelleşiyor ya da
Ben kuru yemiş severim. O yüzden kuru yemiş vesaire koyduğum da oluyordu. Kahveyle beraber güzel gidiyor. Ortamı biraz daha kendime uygunlaştırıyordum. Sen belki yatakta kitap okumayı seviyorsundur. Hiç sorun yok. İstediğin gibi oku. Ya da bazen telefon çok dikkatimi dağıttığı zaman tağa gidiyorum salona. Özellikle evde hiç kimse yoksa, herhangi bir ses de olmuyordu. Telefonu burada bırakıyordum. Salona gidip böyle 3-4 saat boyunca hiçbir şekilde kalkmadan sadece ihtiyaçlarımı giderip geldiğim bir kitap okuma seansı oluyordu benim için. O yüzden kendi mekanlar belirli. De ki mesela okey ya ben şu anda bu konumdan rahatım. Gidip de benim illa bir kafede oturup kitap okumama gerek yok. Mesela ben kafede kitap okumayı sevmem. Çünkü bir şekilde dikkatim dağılır yani. O an başka bir şey yapmak isterim. Genelde evde okurum kitaplarımı ya da böyle boş bir ormanlık bir yere gittiysem orada güzel olur. Ve ben bu alanları biliyorum. Bu alanların da pek dışına çıkmadım daha önce. Daha önce denedim ama pek hoşuma gitmedi ve bunun üstüne de diretmedim. Yani sen belki evinde okumayı da sevmiyor olabilirsin. Dışarı çıkmak gerekiyordu. Kendi evde okumak için zorlama. Ve kendine bazı belli saatler belirle. Özellikle kitap okumaya yeni başlıyorsan bu işte uyandıktan sonrası ve yatmadan öncesi çok böyle belirli şeyler olduğu için yani kaçta kalkacağını ve kaçta yatacağını az çok bilirsin. Kalktıktan sonra bir anda kitap okumak istemeyebilirsin doğal olarak. Çünkü daha yeni kalkmışsın. Bir anda uykun gelebilir. Ama uyumak öyle değildir. Yani sen o gün kalktıktan sonra aşağı yukarı kaçta yatacağını bilirsin. 11-12 civarı diye böyle bir tahmin yürütebilirsin. Baktın akşam 10 gibi uykun geliyor. Dedin ki tamam ben bugün 11-11.30 gibi yatarım. Otur yatağına bir tane kitabını al. 1 saat, 1,5 saat oku. Bunu çok rahat yapabilirsin. O yüzden eğer özellikle okula vesaire gittiğin zamanlar ya da bir işte çalışıyorsan akşam yatmadan önce olayı çok rahat yapılabilir. Ama eğer yaz tatilindeysen günün herhangi belli bir saati. Atıyorum kahvaltıdan hemen sonra. Mesela ben kahvaltıdan sonra bir kahve yapmayı severim. Kahveyle beraber kitabın iyi gittiğini biliyorum. O yüzden aslında güzel bir kombinasyon. Ve gerçekten de kahvaltıdan sonra kitabımı okurum. Kendimi biraz daha hem bu süreci eğlenceli kılıyorum hem de rahat ediyorum sandalyemle vesaire. Bir de buna ekstra olarak benim küçük bir düzenim var. Kahvaltıdan sonra kitap okumak gibi ya da yatmadan önce şu arkada gördüğün şu anda Dostoyevski'nin Kumarbaz kitabı var. Romanımı okuyorum mesela. Çok daha rahat bir erişim oluyor. Eğer senin yanında bir masa varsa oraya koyabilirsin. Masam yok o yüzden rafımda duruyor. Bilgiye dayalı kitapları ben biraz daha uykuya uzak zamanlarda okumayı severim. Çünkü hem altını çizmem gerekiyor ve yatakta pek konforlu değil. Çok rahat olmuyor. Hem de bu öğrendiklerimi akşam akşam pek de okuyasım, öğrenesim gelmiyor açıkçası. Bayağı bir sıkılıyorum okurken. O yüzden roman okumak biraz daha beni rahatlatıyor. Hem bu kitabı okurken işte bunları videoda kullanırım, bunları videoda kullanırım, işte bunu videoda nasıl söyleyebilirim diye düşünmeme gerek kalmıyor. Hem de gerçeklikten biraz kopmak, uykudan önce günün stresini kafamdan biraz daha uzaklaştırabilmek için iyi oluyor. Öyle saçma sapan düşüncelerle uykuya dalmaya çalışmıyorum. Ve gerçekten de okumaya başladıktan bir yarım saat sonra yavaş yavaş gözlerim kapanıyor oluyor böyle. Kitabı koyup 1-2 dakikada hemen uyku moduna geçiyorum. Gerçekten çok tatlı oluyor. Ve son ama belki de en etkili kural. Şimdiye kadar biraz daha alışkanlık oluşturma üzerine gittik ama fazla kitap da okuyabilmen lazım. Sonuçta bu videonun başlığı 100'den fazla kitabı nasıl okudum? Şöyle okudum. Sen farklı konularda kitapları arka arkaya okuyabilirsin. Daha önce test çözdüğün dönemler kesin olmuştur. LGS ya da YKS. Orada mesela eğer gerçekten rekabetçi bir öğrenciysen açarsın matematik kitabını çözersin. Sonra matematik seni sıkar, açarsın Türkçeyi çözersin. Ve Türkçeden sonra belki açarsın fizik çözersin ve bu dersler arasında belki mola vermene bile gerek kalmaz. En son matematik çözüyordun ve Türkçe'ye geçtin ama en son matematik çözerken çok sıkılmıştın. Bu tam olarak nasıl oluyor? Şöyle, senin beyninin farklı kortikal bölgeleri var. Bu kortikal bölgelerde diyelim ki sen matematik çözerken A, B ve C kısımları çalışsın. Sen Türkçeyi çözerken C, D ve E kısımları çalışıyor. Farklı kısımlar. Çünkü biri sayısal, biri sözel zaten. O yüzden sen A, B, C'yi yormuşsun iyice. Bu sefer de C, D, E üzerine gidiyorsun. O yüzden Türkçe'ye geçtiğin zaman çok da bir sıkıntı olmamış gibi okuyup çözebiliyorsun. Kitaplarda da bunun aynısını yapacağız. Atıyorum roman okumak istiyorsundur, felsefe okumak istiyorsundur, tarih okumak istiyorsundur, bilim kitabı okumak istiyorsundur. Okuyabilirsin. Hiç sorun yok. Al bir tane bilim kitabını. Atıyorum bilim demeyeceğim de daha spesifik olsun. Psikoloji diyelim. Psikoloji kitaplarında genelde bölüm bölüm olur kitaplar. Çoğunda öyle. Alırsın atıyorum 6 bölüm ya. İlk bölümünü okursun. 40-50 sayfa. Diyelim ki o gün çok iyisin. Biraz daha kitap okumak istiyorsun. Gidip mola vermene bile gerek kalmadan alırsın eline bir tane felsefe kitabını. Bölüm olmasına gerek yok. Kendine belli bir sayfa belirlersin ya da sıkılana kadar okursun. Alıp onu çok rahat okuyabilirsin. İlla bu farklı türden kitapları okumana da gerek yok. Farklı kitaplar da olabilir direkt. Benim kitap okuma serüvenimde de yaptığım şey biliyor. Hatta şu anki güncel okuduğum 3 kitap bu. Direkt yani masamda 3 tane kitap var. Birisinden sıkılınca diğerine geçiyorum. Birisinden sıkılınca diğerine geçiyorum vesaire. Ve gerçekten de işe yarıyor. Öyle sadece bir tane kitaba başladım. 60 sayfasını okudum. Sıkıldım. Tamam 2 saat sonra belki bir daha okurum. Değil. 60 sayfasını okuyorum. Hop tamam. Hop diğerinin 60 sayfası. Okey güzel. Bunun bir bölümü kaçmış 30. Tamam. Bunun da bir 30 sayfasını okuyayım. Ve o kadar rahat oluyor ki. Bu içtenince de böyle bir huzur veriyor. Çünkü gidip mola vermedim. Bir kitabı okudum. Güzel bilgilerini aldım. İkinci bir kitaba geçtim. Üçüncü kitaba geçtim. Bunu daha önce yaptıysan o kadar eğlenceli bir şey ki. Bunu biliyorsundur zaten ama yapmadıysan da gerçekten bir dene. Gerçekten insana çok iyi geliyor. Bu sana anlattığım maddeler benim bir yıl içinde 100'den fazla kitap okumamı sağladı. Bunda sadece böyle elle tutulur gözle görülür kitaplar değil PDF'ler de vardı. Ama günün sonunda bu sayı 100'ü geçti. Ve bunu sen de çok rahat bir şekilde yapabilirsin. Az önce anlattıklarımda bunlar roket bilimi falan değil. Ama senden küçük bir şey istiyorum. Eğer evinde kitap yoksa ya da ilgini çeken kitaplar yoksa diyeyim. Belki ailen çok iyi bir okuyucudur ama full tarih kitapları vardır ve tarih okumak istemiyorsundur. Tamamen normal. Zamanın varsa bugün yoksa yarın
En yakındaki kitapçıya git. Bu bir sahaf olur, bu bir D&R olur. Hiçbir şey fark etmez. D&R'da internettekinden daha pahalı oluyor ama ilk birkaç tane kitabını alıyorsun. O yüzden direkt eline ulaşsalar güzel olur. Bundan 3-4 gün sonra eğer kargo ile uğraşacaksan pek de bir motivasyonun vesaire kalmayabilir. Bence git birazcık daha paraya kıy. Git kitaplarını al. Ya da PDF'de indirebilirsin. Bu çok bir sorun değil. Git kitaplarını al. O gün okumaya başla. Ama en yakın zamanda. Eğer şu anda zamanın varsa bugün git. Eğer yarın zamanın varsa yarın git. Ama en yakın zamanda git ve bu kitapları al. Okumaya başla. Çünkü bu videoyu izliyorsun. Tamam güzel. Belki kendin için iyi bir şey yaptın. Gittin MrBeast videosu yerine bunu izledin. Tebrik ederim. Ama sen bu videodan faydalanmazsan okey güzel ne kadar da güzel kitaplar okumuş falan. Ne işine yarayacak? O yüzden bu senin için uygulanabilir bir adım olsun. Ekstra bir adım. Git en yakın zamanda kendine 1-2 tane kitap seç. Orada otur. 10 dakika çevir sayfalarını. Hiç kimse gelip de sana ne yapıyorsun ya falan niye kitap okuyorsun demez. Ki zaten kitapçıların olayı bu. Gidip orada okuyup kitapları görebilmek için. Yoksa herkes internetten söylerdi. Git bir arkasını oku. Belki tanıdığın bir isim yorum yapmıştır. Onun yorumunu oku. İnternetten bak. Özellikle ben Ekşi Sözlüğü bayağı kullanıyorum. İşte kitabın adını yazıyorum. Ekşi yazıyorum. Hemen çıkıyorum. Pıt pıt giriyorum. Nasıl yorum yapmış insanlar? Gerçekten okumaya değer mi? Bunu en yakın zamanda yap. Ve yorumlara da belirt eğer yaparsan. Durum güncellemesi vesaire. O yüzden yorumlarda hikayelerini paylaşan insanlar bana bir yandan ilham kaynağı oluyor ve diyorum. Günün sonunda oturduğum zaman gerçekten anlamlı bir iş yaptığımı anlamış oluyorum diyeyim. Çünkü videolar istediği kadar izlensin, istediği kadar like alsın, istediği kadar abone sayısı artsın ama yorumların sıfır olduğunu düşünsene. Çok cansız. Tamam bu algoritmaya da yardım ediyor ama şu an söyleme amacım algoritma için değil. Gerçekten o insanların hikayelerini okumak yaptığım işe bir anlam katıyor diyeyim. Evet, böyle daha mantıklı sanırım. En kötü anında bile en iyi hamleni yap. Daha sonra görüşmek üzere.